Comme mes obreurs inarmés, oui, je dis, ouais, comme mes obreurs inarmés, oui, je dis, ouais, comme mes obreurs inarmés, oui, je dis, ouais, enseignement de Merhaba arkadaşlar. Şu an Marsilya Havalimanı'ndayız. Budapeşte'ye gidiyoruz. Macaristan'ın başkenti. Şu an sabah saat 4. Birazdan uçağımız hareket edecek. Havalimanı'ndayız. Yaklaşık 2 saat uçakla yolculuğumuz sürecek. 2 gün Macaristan'dayız. İnşallah 7 gibi Budapeşte'ye varmış olacağız. Öğlen 3'te otelde check-in'imiz var. Öğlen 3'e kadar gezeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Zaten bayağı araştırmıştım. Tarihi mekanlarını gezeceğiz sabah. Çok güzel gezecek yerlerimiz var. İnşallah güzel bir gezi olur. Yani şu an yolculuğumuz başladı. Evet, şimdi Budapeşte havalanına geldik. Buradan otobüsle Budapeşte şehir merkezine gideceğiz. Böyle otobüsler duruyor. Biz 100E'ye bineceğiz. O 200E karşımızdaki. Az önce 10 saniyeyle otobüsü kaçırdık. Şimdi diğer otobüsü bekliyoruz. Onunla beraber yaklaşık 40 dakika havaalanından şehir merkezine otobüs sürüyor. Şimdi otobüsü bekliyoruz. Az önce otobüs şuraya geldi. 6 numaralı perona. Orada yolcuları indirdi. Orası indirme peronu. Şimdi tekrar o tur atıp karşıdan tekrar buraya geliyor. Yolcu almak için, hani karışıklık olmasın diye öyle burada indirip tekrar dönüp buraya geliyor. Evet, otobüse bindik. Otobüste kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. 2200 Macar parası. Bunların parasının ismini unuttum. Huf yazıyor. Öğrenirim birazdan. 2200 Macar parasıyla şehir merkezine kadar gidebiliyorsunuz. Kredi kartıyla bize verdik. İsterseniz bilet de alabiliyorsunuz. 2200 forint tutuyor. Otobüsle havaalanına şehir merkezine gitmek. 1 euro yaklaşık 400 forint. Yani bizim 5 euroya geldi. Bir kişi 5 euroya havaalanından şehir merkezine kadar gidebiliyorsunuz otobüsle. Evet, Budapeşte'nin stadyumunun önünden geçiyoruz. Geçen ay burada Macaristan yenerek duratlamıştı. Evet, Budapeşte'ye daha yeni indik. Ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Türk restoranları her yerde. Burası neymiş? Karoli kebap. Yani yolun üstünde birkaç tane daha gördük. Böyle Türk restoranları çok. Körük, Türk demek zaten. Veteran da restoran demek. Değişik bir dilleri var. Burası da ünlü Budapeşte Sinagogu. Yani Avrupa'nın en büyük sinagogu burasıymış.
Evet, Avrupa'nın en büyük sinagogunun hemen yanında 200 metre ilerisinde bir sinagog daha var. Burası da mimarisiyle dikkat çekiyor. Fas, Cezayir, Arap mimarisine daha çok benziyor. Bunun nedeni de Osmanlı döneminde Osmanlı burada 150 yıl kalmış. Seferat Yahudilerini Osmanlı'ya sığındığı zaman Macaristan'a da yerleştirmiş bir kısmını. Ve onlar da buraya tabii geldiklerinde kendi mimarilerini ve kültürlerini de getirmişler. Şu anda Macaristan'da %10 nüfusun %10'u Yahudi topluluğundan oluşuyor. Avrupa'da en güvenilir yerlerden birisi olduğu söyleniyor. Böyle hırsızlık, terör saldırısı, herhangi kötü bir şeyle karşılaşamazsınız burada. O yüzden güvenli olduğunu söyleyebilirim Budapeşte'nin. Yani böyle insanlar huzur içerisinde dolaşabiliyorlar burada, sokaklarda. Saint Stephen Bazilikası, Budapeşte'nin en büyük ve en etkileyici kiliselerinden biri. Adını Macaristan'ın ilk kralı olan Aziz Stefan'dan almış. 1851 yılında yapımına başlanmış ancak kubbesi çökmüş ve yeniden yapılmış. 96 metre yüksekliğinde, Budapeşte'deki parlamento binasıyla aynı yükseklikte. Bu devlet ve kilise işlerinin eşitliğini simgeliyor. Ayrıca en kutsal kalıntılarından biri olan Aziz Stefan'ın sağ eli de burada sergileniyor. Evet, burası Zrinyi Utka Caddesi. Yani Macaristan'a, Budapeşte'ye geldiğiniz zaman mutlaka bu caddeyi gezin. Çok güzel bir manzarası var burada. Görmüş olduğunuz ağaçlar çiçek açmış. Çok güzel bir fotoğraf çekilecek bir yer diyebilirim. Budapeşte'ye geldiğiniz zaman Zrinyi Utka Caddesi'ni mutlaka gezin. Evet, Budapeşte ve Macar polisinin yanındayız. Onun böyle görüyorsunuz karnı biraz
insanlar elini değe rengi değişmiş. Bunun karnına dokunduğunuz zaman insan artık hiç acıkmıyormuş ve kilo veriyormuş. Efsaneye göre insanlar artık acıkmıyormuş ve kilo veriyormuş. Ve turistler her yerde böyle görmüş olduğunuz gibi insanlar akın akın geliyorlar. Barcelona, Monaco, Paris nasılsa Budapeşte de böyle turist. Yani eskiden bu kadar turist var mıydı bilmiyorum ama artık nereye giderseniz fotoğraf çekilmek için bile sıra bekliyorsunuz çoğu yerde. Bu da biraz can sıkıcı. Budapeşte de her yerde görebileceğiniz 3 şey var. Birisi bu Kürtös Kalaks. Şu görmüş olduğunuz gofrun içerisine krema, çikolata falan koyuyorlar. Bu her yerde var. Bir diğeri de bu langos dedikleri pişi. Pişinin üzerine peynir, işte Allah ne verdiyse üzerine koyuyorlar, sucuk. Evet, Tuna Nehri'nin kenarındayız. Tuna Nehri akmam diyor. Nasıldı o şarkı? Türkü. Tuna Nehri akmam diyor. Etrafını yıkmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor. Evet, Tuna Nehri'nin etrafındayız. Yıkılmamış. Tabi burası Budapeşte. Plevne Bulgaristan'daydı yanılmıyorsam. Şimdi bu Tuna Nehri Almanya'dan doğuyor. Kara ormandan Almanya'dan doğuyor ve Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülüyor. Tam 10 tane ülkeyi dolaşıyor. Büyük şehirler, başkentleri dolaşıyor. Ve şu anda Tuna Nehri'nin etrafındayız. Biraz da Macaristan'dan bahsedelim. Macaristan nüfusu yaklaşık 9 milyon. Budapeşte de 1 milyon 700 bin insan yaşıyor. Metropolünde yani çevresiyle beraber Macaristan'ın %33'ü Budapeşte ve civarında yaşıyor. Macaristan'ın genelde gelir kaynakları sanayi genelde. Mercedes'in, BMW'nin, Audi'nin birçok Alman firmasının, Bosch'un burada fabrikaları var. Asgari ücret de 700 lira burada. Yani hayat biraz zor gibi diyebiliriz. Çok da mutlu değiller yani Macarlar. Zaten bunlarda bir kültür olmuş, mutsuzluk. Yani pesimist bir hayat yaşıyorlar diyebiliriz. Evet, burası da 1941 yılında katledilen Yahudileri için yapılmış bir anıt. Buraya getirilen Yahudiler elleri, ayakları bağlanarak denize atılmış. Tabii ayakkabı o zaman değerli olduğu için ayakkabıları çıkartılmış ve insanlar birbirine bağlanarak, hatta bazıları da 2 kişi önlü arkalı, 3 kişi birbirine bağlanmış ve bir kurşunla öldürülmüşler. İnsanlar denize atılmış. Onun anısına bu demirden ayakkabılar yapılmış. Tasarlayanlardan birisi de bir Türk oyuncu. Şimdi buradan insan şunu düşünüyor. Yani bu kadar acılar çekmiş bir topluluk, böyle bir toplum bugün nasıl oluyor da Filistin'de, Gazze'de böyle şeyler yapabiliyor? İnsan yani soru sormadan edemiyor. Ve Macaristan'da da her yerde kendileri için yapılan propagandalar var. Yani şurada da görüyorsunuz. Kaçırılan, Hamas tarafından kaçırılan
Yahudiler için her yerde böyle etiketler var. Ama yani insanoğlu demek ki geçmişini çabuk unutabiliyor. Burası da Macaristan'ın parlamento binası, meşhur. Yani mimarisi çok güzel, çok ince bir işçilik var. Çok güzel detaylar var. Beyaz taşlardan yapılmış ve ince işçilikle böyle her tarafta oymalı işçilikler var. Burası da 96 metre yüksekliğinde, aynı Aziz Stefan Bazilikası gibi. Burası da 96 metre yüksekliğinde. Yani buranın 96 sayısı ilk kralları, bunların ilk Macar kralı Aziz Stefan hem kral hem de aziz oluyor. Nasıl oluyorsa herhalde güçten kaynaklanıyor bu aziz olmak. Aziz Stefan'ın 96 yılında taç giymesini temsil ediyor. 96 metre yüksekliği. O yüzden 96 metre yapılmış ve kralın tacı da halen daha burada sergileniyor. Hatta o kadar zamandır burada taşına taşına taç yere düşürülmüş, hasar görmüş ve üzerindeki haç eğilmiş. O haç şu anda eğik haç olarak ülkenin de bir sembolü haline gelmiş. Yani bayraklarında bile haçı eğik olarak tasvir ediyorlar. Bu askerlerin üzerindeki, miğferlerin üzerindeki tuğ, işte Türklerin sembolü, askerlere verilen bir rütbe. Onlarda da bunu görebiliyoruz. Macarlarda da askerlerin miğferlerinde tuğ var. Bu Türk kültüründe de askerlere verilen bir rütbe aslında. Yani Kızılderililer de görebiliyoruz. Onlar da başlarına taktıkları tüyler aslında bir rütbe anlamına geliyor. Zaten böyle büyük şehirleri gezerken her şey bir arada. Şimdi burada parlamento binası var. Karşı tarafta kale var, gezilebilecek. İleride bazilika var. Bir tane caddeleri var işte. Yayaların sadece girebildiği, trafiğe kapalı. Ondan sonra bir market halları var, işte bu sebze meyvelerin satıldığı. İnsanlar burayı biraz otantik zannediyorlar ama sadece sebze meyve satılıyor yani. Onun dışında yani her şehirde, her büyük şehirlerde, başkentlerde, turistik yerlerde her şey bir arada zaten. Gezerken yani fazla uzaklaşmıyorsunuz. Her şey bir arada olduğu için yürüyerek her yeri gezmeniz mümkün. Şimdi burası da Budapeşte'nin şehir merkezi. Biz şu anda Peşte bölgesindeyiz. Karşı tarafta Buda. Zaten iki mahallenin, iki bölgenin birleşmesiyle Budapeşte ismini alıyor. Buda ve Peşte. Onlar Budapest diyorlar. Peşte'yi Osmanlı kullanmış zamanında. Yani böyle gezeceğiniz zaman Budapeşte'yi bir güne çok iyi programınızı yaparsanız, biz mesela saat 7'de başladık gezmeye. Yani istesek bir güne bitirebiliriz.
Ama 2 günlük şeyimiz var, zamanımız var. Yarısını şu anda Peşte bölgesini geziyoruz. Yarın da Buda bölgesini gezeceğiz. Ondan sonra da gece uçağımız var zaten. Şimdi otele gidiyoruz. Otelde biraz dinlenelim. Çok güzel bir Türk restoranı buldum burada. Yani pek yiyecek bir şeyleri yok. Aha, az kalsın çarpıyordun bize. Şükran, şükran da az da ezecektin bizi. Evet. Yani Macaristan'da bir ne bu Pakistanlı mıydı? Pakistanlıya ezilecektim. Afganistan var. Şükran dedi bilmiyorum. Arap değil, Araplara benzemiyor. Bunlar böyle. Aleykümselam. Ya bunlar ne kadar buralarda? Hindistan mı, Pakistan mı artık? Uber Eats yapıyorlar. Yemek sepeti mi deniyor, ne deniyorsa. Ondan sonra böyle mazi. Ha bu Grek Kitchen. Burayı ben görmüştüm şeyde. Yunan restoranı. Mazi. Acaba bizim maziden mi geliyor bilmiyorum. Yani dur bakayım menüsüne bir bakayım. Caciki, köfte eki, imam var. İmam bayıldı mı bu? Kebap. Ah. Caciki var. Şurada. İmam var. Dolmades var. Dolma. Efendime söyleyeyim. Ha, imam çok komik. Mini kebap. Süt feta. Bu ne oluyor acaba? Mezeymiş. Musakka var. Falafel var. He. Yine kebap. Ne göre? Pita ekmeği var, evet. Bunların hepsi biliyorsunuz Yunan yani. Yunan. Bize bir şey bırakmamışlar. Benim bir arkadaşım vardı Ermeni. Şöyle diyordu. Siz Türkler diyordu üzümlerin kendisini yemişsiniz, bize yaprağını bırakmışsınız. O yüzden sarmayı biz icat etmişiz diye böyle bir espri yapıyordu. Bunlara da bilmiyorum herhalde. Her şeyi biz yediğimiz için bunlar da geri kalanıyla yemek yapmışlar. Öyle mi anlayalım yani? Evet. Bu arada Macarlar Türk mü? Böyle bir bilim adamlarının, tarihçilerin işin içinden çıkamadıkları bir tartışma konusu var. Ben o tartışmaya Budapeşte'den son noktayı koyuyorum. Macarlar Türk. Bundan sonra kimse tartışmasın. Yani o kadar araştırıyorlar ve biz bir sonuca varamadık diyorlarsa bugünden sonra benim dediğim referans alınsın. Aksi ispat edilene kadar Macarlar Türktür kardeşim. Onlar da biliyorsunuz Ural Altay dil ailesine mensup. Bizim dilimize çok yakın. Çok kelimeler de var birbirine benzeyen. Onları da birazdan paylaşacağım. Efendime söyleyeyim. Tabii onlar Karadeniz'in kuzeyinden, biz güneyinden. Selam. Türkiye. Turkish. And you? Bangladeş. Maşallah, maşallah. Al. Bangladeşli hemşerimiz. Hem ötekiden Bangladeşli. Biraz daha ezecekti bizi. Dur biz geçtik ya. Konuşa konuşa. Oo. Gel şu taraftayım. Macarlar Türk dedik. Ortak atalarımız da Atilla. Bunlarla.
Onlar da Ural Altay dil ailesinden geliyorlar. Benzerliklerimiz çok. Efendime söyleyeyim. Yani çok küçük bir azınlık halen daha burada Türk olarak bilinen bir azınlık var. Macarların da Romanya'da bir küçük Macar topluluğu var. Macarlarla Romanların arasında küçük bir sorun var. Çünkü orada kalan Macarların özgürlüklerini istiyorlar. Onlar da ayrılmak istiyorlar Romanya'dan ve Macaristan'a katılmak istiyorlar. Böyle bir durum var. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi bunlar da Macarlar da Romanya'dan hak istiyorlar yani. Şimdi böyle bir mağazaya gidiyoruz. Lidl mağazası. Bu Türkiye'de yok. Avrupa'nın genelinde var. Alman mağazası. Oradan bir şeyler alacağız atıştırmalık. Ondan sonra da yavaş yavaş otele geçeceğiz. Çünkü gece 2'den beri yoldayız. Otobüs, uçak, yürüme, araba ne varsa hepsini kullandık. Artık biraz yavaş yavaş pilimiz bitti. Şimdi yavaş yavaş otele geçelim. Biraz dinlenelim. Ondan sonra enerjimizi depolayalım. Ve akşama doğru gezeceğimiz yerler var. Şimdilik bu kadar. Burada da işte bu şişeler atılıyor. Boş şişeler ve onun yerine size bir fiş veriyor. O fişle alışveriş yapabiliyorsunuz. Kruvasanlar 50 cent oluyor. Efendime söyleyeyim. Böyle küçük ekmekler var. Bu ne kadar yani 10 cent falan mı oluyor? 15 cent. Böyle küçük ekmekler var. Bu ekmek kesme makinesi. Ekmeği bunun içine koyuyorsunuz. Şeyi kapattıktan sonra düğmeye basıyorsunuz ve kesiyor. 1,5 litrelik sular 109 forint. Pizzalar 999 forint. Coca-Cola 400 forint. 50 santilitrelikler. Ve 2 litrelik 789 forint. Burası da Budapeşte'nin tren garı. Hızlı tren de buradan mevcut. Hızlı trenle buradan Viyana'ya gidebiliyorsunuz. Avusturya Viyana'ya gidiyorsunuz ve birçok Avrupa ülkesini ve şehirlerini birbirine bağlıyor buradaki hızlı tren hatları. Yani ulaşımı da güzel. Burada tramvay, taksi, otobüs, tren, her çeşit ulaşım mevcut. Taksilerde de Uber taksiler her yerde görebiliyoruz. Yani o da büyük bir avantaj. İşte bir kebap daha, Star Kebap, Türk restoranı. Veteran restoran demekmiş. Evet, restoran ve ne var burada? Berber de var. Manikür ve pedikür de yapıyorlarmış. Şöyle. Demek ki Macaristan'da meşhur. İyi yani. Evet, şimdi tam otele giderken böyle bir berberin önünden geçerken İstanbul gördük. Burada Türk bayrağı, Azerbaycan bayrağı gördük, durduk biz de. Burada arkadaşımız var. İsminiz neydi abi? Mehmet abi. Mehmet abi. Ben ne kadar çok Mehmet'le karşılaşırım ya. Çok para aldım. Abi ne iş yapıyorsunuz burada şimdi siz? Burada kuaförüm abi. Kuaförsünüz. Yeni mi geldiniz? Ne zamandır? 6 yıldır buradayım. 6 yıldır buradasınız. Nasıl burada abi çalışmak?
Güzel abi. Oturumunuz var mı? Alabildiniz mi? Kolay mı yaşam? Ya oturum fazla kolay değil ama Evet. bizim var. Aldık biz. Alabildiniz. Çok Türk var mı abi buralarda? Türk tahmin olarak 10.000 tane var. 10.000 Budapeşte de. Var. Bayağı varmış ya. Çok. Yani sonradan gelenler mi bunlar yoksa çok eskiden beri mi? Ya kimisi 20-30 senedir burada. 20-30 Kimisi de yeni gelenler. Evet. Yani iş yapanlar çok mu burada yoksa herkes Çok çalışıyor mu? para, çok Türk işletmesi var burada. Ha, yatırım olarak da Evet. buraya gelip yatırımcı olarak da yatırım yapmışlar. Peki hayat nasıl peki burada abi? Türkiye'ye böyle kıyaslarsan Türkiye'ye göre güzel. yani ucuz mu? Ucuz. Türkiye'ye göre ucuz, evet. Evet. Ya burada kazancına göre ucuz. Ama Türkiye'de çalışıp burada biraz sıkıntı. Türkiye'de çalış tabii. Ne kadar asgari ücret mesela burada? Allah ya asgari ücret. Hiçbir fikrim yok abi. Ben şeyde araştırdım biraz mesela 700 euro falan yazıyordu yani asgari ücret O Macaristan. civardadır abi. 700 euro yani buranın işte ne kadar yapıyor bilmiyorum. 700 lira böyle 250-300 bin falan yapıyor. Ben şansımızı deneyelim belki. Şuradan baktın herhalde. Ben video falan çektim. Yazıları gördüm hemen çekiyor. Evet, yok ben Azerbaycan'ı falan da görünce dedim burada bir maden var yani. Mehmet abi buradaymış. İşte bizi bekliyormuş. Sonra devam ederiz artık. İnşallah abi. Evet, şimdi berber arkadaşın yanından ayrıldık. Onlarla güzel bir sohbet ettik. Otele doğru gidiyoruz. 500 metre zaten. Böyle bir sokağa geldik. Ya değişik bir mimarisi var yani. Arada çok kötü binalar var. Yani aslında güzel bina ama bakımsız. Ondan sonra bakımlı olanla yani baksalar şöyle olacak. Çok güzel binalar var. Ama bakımsız. Neyse işte Mehmet'le Trabzonlu hemşerim, onunla sohbet ettik biraz. Ama burada bayağı Türk varmış. 11 bine yakın Türk nüfusu varmış ve bu son 1-2 senede 3000-5000'den fırlamış yani 2-3 mislisine fırlamış. Son zamanlarda gelen çok olmuş. Son 1-2 senedir çok Türk varmış yani bir sürü yatırımcı buraya yatırım yapmış, çalışmaya gelenler, okumaya gelenler burada şu anda çok. Ama herkes bir arada yani Türkler bir arada. Macarca diyor, çok zor bir dil. Hatta Macarlar öyle okumuştum. Dillerinin zor olmasından övünüyorlarmış yani. Dünyada 3.'müş galiba bunların en zor dil olarak. Dünyada 3. Evet, otele de yaklaştık. Bak amca konuşuyor. Burada bir kilise. İşte otelimiz 6. katta. Yani idare eder. 3 yıldızlı yazıyor ama bütün otellerde olduğu gibi bir yıldız fazla her zaman. Burada herhalde 2 yıldız fazla koymuşlar. 2 geceli kahvaltı dahil 66 euro. Evet, o da bu. Şöyle son model bir televizyon var. Banyo, tuvalet. Yani bir yıldız bile fazla buraya. Artık sadece uyumak için çünkü bayağı gezeceğiz. Bir reklam vardı. Gözlerinizi kapattığınız zaman otelin metrekaresinin önemi yok diye. O yüzden gözlerimizi kapatacağız. Şu şekilde manzara.